Hiç hayatınızda "ya şurada öyle konuşmasaydım iyi olurdu sanki" dediğiniz oldu mu? Ya da "keşke sesimi fazla yükseltmeseydim, haklıyken haksız duruma düştüm" veya "ya bu adam nasıl oluyor da hiçbir vasfı yokken bu kadar yükselebiliyor?" Aynen, fark etmez. Kelimelerini çok sık kullanıyorsanız eyvahlar olsun. Evet, o kadar önemli ki konuşmalar. İnsanı vezir de eder, rezil de. Etrafınıza dikkat edin. Güzel konuşan, beden dilini iyi kullanan insanlar vasıfları sizden daha düşük olsa bile bir adım öne çıkabiliyor. Peki siz bir adım öne çıkmak istemez misiniz? İnsan nasıl konuşmalıya ilişkin önemli çıkarımları bu videoda bulacaksınız. Referans kitabımız How to Talk to Anyone. Konuşmalar bağlantılardır. Birisiyle konuştuğunuzda aslında karşınızdakiyle bir bağ kurarsınız. Ondan sonra konuşmanın seyrine bağlı olarak bu bağ güçlenir veya zayıflar. Hepimiz her gün tanımadığımız birçok kişiyle karşılaşıyoruz. Marketteki kadın, taksideki adam, oteldeki görevli. Her konuşmayla yeni bağlar kuruyoruz. Konuşmalar hayatımızın her anında varlar. Bir konuşma sana ilham olup hayatını değiştirebilir. Bir konuşma seni hayatından bezdirebilir. Konuşmalar savaşlar çıkartabilir. Konuşmalar barışı tesis edebilir. Nihayetinde konuşmalar aslında bizim kim olduğumuzu tanımlar. Hayatınızda her bir insan size bir yabancıydı. Ta ki o ilk konuşmayı yapana kadar. Onlar hakkında hiçbir şey bilmiyordunuz. Ama sonrasında konuşmalar var olunca dostlarınız ya da düşmanlarınız var olmaya başladı. Eğer inzivaya çekilip bir mağarada yaşamayı düşünmüyorsanız konuşmak zorundasınız. O zaman gelin basit ama bir o kadar etkili olan bazı prensiplere göz atalım. Kendimizi kandırmayalım. İlk izlenimler gerçekten önemli. Biriyle ilk kez tanıştığınızda görünüşünüz ve davranış biçiminiz onun beynine kazanır ve şüphesiz bu o kişiyle gelecekte yapacağınız her türlü ilişkiyi etkileyecektir. Birinin gördüğü ilk şey yüzünüzdür. Bu yüzden iyi bir ilk izlenim burada başlar. Bir gülümseme birini kazanmanızda büyük bir fark yaratır. Ancak insanlar sahte bir gülümsemeyi fark edebilir. Bu nedenle gülüşünüzün yavaşça büyümesine izin verin. Böylelikle daha kişisel ve gerçek görünmesi mümkün olacaktır. Araştırmalar doğal görünümlü bir gülümsemenin kadınlar arasında daha da önemli olduğunu gösteriyor. Kurumsal ortamlarda gülümsemesi daha yavaş olan kadınlar daha inandırıcı kabul ediliyor. Bir başka ipucu da bir gruptaki herkese aynı gülümsemeyi vermekten kaçınmaktır. Çünkü bu itici olabilir. Farklı insanlarla muhatap olurken gülüşünüzü değiştirmeye çalışın. Gözleriniz de insanları kazanmak için önemli bir değer. Sürekli göz teması kurmanın hem saygı hem de sevgi kazanmanıza yardımcı olacağı kanıtlanmıştır. Bir ilişki geliştirmek istiyorsanız konuşmuyor olsalar bile o kişiyle göz teması kurun ve bu teması yalnızca gerektiğinde kesin. Şimdi yüzünüzü çözdüğümüze göre başkaları tarafından nasıl algılandığınız üzerinde güçlü bir etkisi olan beden diline geçelim. Birinin yabancı olmasının ona yabancıymış gibi davranmanız gerektiği anlamına gelmediğini bilmek önemlidir. Bunun yerine biriyle ilk kez selamlaşırken sanki eski bir arkadaşınızmış gibi davranın. Sıcak bir gülümsemenin yanı sıra tüm dikkatinizi ona verdiğinizi görebilmesi için vücudunuzu tamamen ona doğru çevirin. Ayrıca çok fazla kıpırdanırsanız karşınızdaki kişi bundan rahatsızlık duyabilir. Bunun için el hareketlerinizi kontrol altında tutmanız gerekiyor. Kulağa garip gelebilir ancak araştırmalar konuşurken yüzünüze dokunmanızın sizi daha az inandırıcı gösterdiğini ortaya koymakta. Bu nedenle sakin olun ve ellerinizi yüzünüzden uzak tutun. İnsanlar ortak özelliklere sahip oldukları kişilerden hoşlanma eğilimindedir. Bu nedenle ortak yönlerinize vurgu yapın. Ne demişler? Taklit, dal kavukluğun en samimi şeklidir. Bu yüzden bunu başkalarıyla geçirmenizi kolaylaştırmak için kullanın. Dal kavuk olun demiyorum elbette. Nasıl hareket ediyorlar? Yavaş ve dikkatli mi yoksa gergin ve ürkek mi? Bir kişinin hareketlerini yansıttığınızda nedenini tam olarak bilmeseler bile sizin yanınızda kendilerini daha rahat hissetme eğiliminde olacaklardır. Aynı şey dil için de geçerli. Bu nedenle onların kullandığı kelime ve ifadeleri kullanmaya çalışın. Örneğin bir reklam ajansında çalıştığını söyleyen biriyle konuşuyorsanız şirket veya firma demediğine dikkat edin ve siz de aynısını yapın. İlgi alanlarıyla ilgili terimler kullanarak bunu bir adım öteye taşıyabilirsiniz. Yakınlık kurmanın bir başka yolu da "yı" bırakıp bunun yerine empati kuran sözcükler kullanmak. Konuşurken sadece dinlediğimizi belli etmek için bilinçaltımızda "aynen, veya fark etmez" gibi mırıldanmalarla cevap verme eğilimindeyiz. Ancak iyi bir izlenim bırakmak istiyorsanız muhatabınıza gerçekten dinlediğinizi gösteren tam cümleler kullanın. Örneğin "yapılacak en doğru şey buydu" veya "bunun neden yaptığını anlıyorum" gibi. Bu karşınızdakini gerçekten anladığınızı görmesine yardımcı olacaktır. Bir diğer konu biz dilini kullanmak. Örneğin enflasyon hakkında ne düşünüyorsunuz demek yerine bu enflasyonla nasıl başa çıkacağız demeyi deneyin. Son olarak espri yeteneğinizi geliştirin. Bir şey hakkında ortak bir kahkahanın
alacağınız varsa daha derin bir bağ kurulur. Havadan sudan konuşmanın önemsiz ve zaman kaybı olduğunu düşünebilirsiniz. Fakat bu kesinlikle yanlış. İş ve özel hayatınızda havadan sudan konuşmak o kişiyi korkutup kaçırmaktansa kazanmanıza yol açabilir. Küçük konuşma becerileriniz eksikse size sorulacak kaçınılmaz sorulara hazırlanmaya çalışın. Birini tanımaya çalışırken aklınıza hep hangi sorular gelir? Muhtemelen nerelisin ya da ne iş yapıyorsun? Çok klişe olmaları nedeniyle bu sorular genellikle sıkıcı cevaplara yol açacak. Bu nedenle bu sorulara Yozgat ve pazarlama gibi tek kelimelik cevaplar vermek yerine detaylandırmaya hazır olun. Başka bir konuya kapı açan ilginç bir gerçek veya anekdotla sohbeti akıcı hale getirin. Örneğin memleketiniz Sinop ise buradan bahsedebilirsiniz. Yunan filozof Diyojen'in burada doğduğunu ya da neden sürekli en mutlu şehir seçildiğinden konu açabilirsiniz. Böylelikle sen kimlerdensin'in ötesinde bir muhabbet gerçekleşmiş olur. Kazandıran bir diğer ipucu da iyi bir dinleyici olmaya ve karşı tarafı nasıl konuşturacağınızı bilmeye odaklanmaktır. Çelişki gibi görünebilir ama insanların sizin çok iyi bir konuşmacı olduğunuzu düşünmelerini sağlamanın en iyi yollarından biri çok az şey söylemek ve dikkatleri karşınızdakinin üzerinde tutmaktır. Yani bir konuşmada karşı tarafı ne kadar çok konuşturur ve ilgi alanlarına ilişkin sorular sorarsanız fazla konuşmadığınızı fark etmeyecekler bile ve sizin ne kadar hoş sohbet olduğunuzu düşüneceklerdir. Bir kişiyi konuşturmaya devam ettirmenin en iyi yolu karşınızdaki duraksadığında söylediği son şeyi alıp tekrar onun sahasına sokacak şekilde tekrarlamaktır. Bir kişiyi konuşturmaya devam ederek onu her türlü ilginç ifşaata yönlendirmeniz de pekala mümkün. Tabii bu tercih size kalmış. Bazı sohbet övgüleri kazanmanın kolay bir yolu grupta kimin harika bir hikayesi olduğunu bilmek ve sonra o kişi için övgü dolu bir tanıtım yapmaktır. Tabii kararında. Bu sadece gruba eğlence sağlamakla kalmaz. Aynı zamanda hikayesi olan kişi büyük olasılıkla ona parlama fırsatı vermenizi takdir edecektir. Yani bir taş iki kuş. Sadece hikayenin uygun olduğundan ve size gizlilik içinde anlatılan bir şey olmadığından emin olun. Konuştuğunuzda sizi kötü gösterecek şeyler söylemekten de kaçınmalısınız. İnsanlar birbirlerini daha iyi tanımaya başladıklarında genellikle kişisel bir şey itiraf etme veya bir zayıflıklarını ortaya çıkarma dürtüsü hissederler. Bu bir hatadır. Karşınızdaki kişi sizden zaten çok etkilenmemişse bir sırrınızı açıklamak muhtemelen başka neler sakladığınızı merak etmelerine neden olacaktır. Övgü iyi bir şeydir, öyle değil mi? Teoride öyle. Ancak pratikte karşınızdaki samimiyetsiz olduğunuzu düşünürse zararı olabilir. Bu nedenle övgüyü dolaylı yoldan vermek akıllıca olacaktır. Bunu yapmanın bir yolu güzel sözleri ortak bir tanıdık aracılığıyla iletmektir. İyi haberlerin üçüncü bir kişi tarafından iletilmesi genellikle kişi üzerinde daha büyük bir etkisi olur. Çoğu kişi fark edilmeyen iyi işler yaptığını düşünür. Birine sadece iyi bir iş çıkardığını söyleyerek onun gününü güzelleştirebilirsiniz. Övgünün anında yapılmasının daha da iyi olduğunu unutmayın. Övgüde bulunmak için bir hafta beklemek yerine iyi bir davranış gerçekleştiğinde bunu hemen dile getirin. Topluluk önünde konuşmak çoğu insan için zor olduğundan bir kişi yeni bir sunum yaptığında anında övgü özellikle iyi olabilir. İş arkadaşınıza hemen iyi bir iş çıkardığını söylerseniz bunu takdir edecektir. Size en yakın ve en sevdikleriniz için övgülerinizde spesifik olabilirsiniz. Hayatınızdaki o özel kişiye göz kamaştırıcı bir iltifat etmek istiyorsanız gerçekten hayran olduğunuz belirli bir özelliğini vurgulayın. Bu belki onun şık görünümü, inanılmaz azmi ya da kusursuz cazibesi olabilir. Eğer iltifatınızda samimi ve içtenseniz bunu takdir edeceklerinden emin olabilirsiniz. İnsanlarla ilişkide basit ama önemli bir nokta. Daha düşünceli olun. Öncelikle insanlar zaman zaman özellikle de zor bir günün ardından içlerini dökmeye ihtiyaç duyarlar. Sabırlı olun. Şikayet etmelerine ve içlerini dökmelerine izin verin. Anlayışlı olduğunuzu göstermeye çalışın. Bu onların sakinleşmesine yardımcı olacaktır ve bu gerçekleştiğinde sohbeti aklınızdan geçenlere kaydırabilirsiniz. İkinci olarak bir konuşmayı askıda bırakmadığınızdan emin olun. Diyelim ki arkadaşınız harika bir hikayenin ortasındayken bir garson siparişlerinizi almak için onu böldü.
Dikkat dağıtıcı durum ortadan kalktıktan sonra arkadaşınıza dönmeyi ve kaldığı yerden devam etmesini sağlamayı unutmayın. Fakat kimi zaman bazı şeylerin söylenmeden bırakılması en iyisidir. Bazen fark edilmemesi gereken anlar olur. Örneğin bir başkasının yanındayken utanç verici bir şey yaşandığında yapılacak en düşünceli şey sanki hiç olmamış gibi sohbete devam etmek. Emin olun, arkadaşınız bunun için çok minnettar olacaktır. Düşünceli davranışın son biçimi iyilik sanatını mükemmelleştirmek. Birine iyilik yaptığınızda kendinizi iyi hissedersiniz. Ama biri sizden her şeyi bırakıp hemen şimdi ona bir iyilik yapmanızı isterse o zaman farklı bir hikaye oluşur. Nahoş bir durum ortaya çıkar. Bu yüzden aynı hatayı sizin yapmamanız gerekir. Benzer şekilde birine bir iyilik yaparsanız karşılığında hemen bir şey istemeyin. Bunun yerine iyiliğinizi dostluk için yaptığınızı bilmeleri için zaman geçmesine izin verin. Belki sonrasında ne istediğinizi dile getirebilirsiniz. Bunu da zamanında yaptığınız iyiliğin karşılığı olarak değil elbette. Fakat şöyle de bir gerçek var. Çoğumuz yaptığımız iyiliklerin bir yönüyle çetelesini tutarız. Bunun için arkanızı kollayanlara teşekkür etmeyi ihmal etmeyin. İyiliklerini fark ettiğinizi bilmelerini sağlayın. Hırslı bir çalışansanız, muhtemelen patronunuzu etkilemek ve kariyerinizde ilerlemek istersiniz. Bunun için önemli bir taktik, her zaman profesyonel göründüğünüzden emin olmaktır. İlk olarak patronunuzla konuşurken sadede gelin ve doğrudan konuşun. Önemli insanların konunun etrafında dans edecek zamanları yoktur. Haberleri nasıl ileteceğinizi düşünürken karşınızdakinin tepkisinin ne olabileceğini düşünün. Bunu öngörmeye çalışın. Örneğin haberi duyduklarında mutlu olacaklarını düşünüyorsanız bunu bir gülümsemeyle iletin. Hayal kırıklığı yaratacak bir haber ise bunu bir iç çekişle söyleyin. Ayrıca profesyonellerin diğer insanlarla alay etmediğini, onları utandırmadığını ya da onların aleyhine şakalar yapmadığını unutmayın. Önemli bir toplantı ya da görüşme öncesinde küçük bir hazırlık yapmak akıllıca olacaktır. Öncelikle her zaman söyleyecek doğru bir şeyiniz olduğundan emin olun. Araştırmalar kelime dağarcığı geniş olan kişilerin daha zeki görüldüğünü göstermekte. Bu nedenle tekrar eden kelimeleriniz varsa eş anlamlısını kullanmaya çalışın. Hatta kullanabileceğiniz bazı yedek kelimeler olsun. Şöyle düşünün. 2 ay boyunca günde bir kez yeni bir kelime seçer ve bunları konuşmalarınızda kullanmaya gayret ederseniz size karşı olan algı nasıl da pozitif yönde değiştiğini göreceksiniz. Elinizin altında konuyla ilgili bazı alıntılar bulundurmak da bir başka güzel teknik. İyi bir alıntıyla karşılaştığınızda onu yazın ve ezberleyin. Uygun bir fırsat bulup bu alıntıyı kullandığınızda inanılmaz bir etki yaratacaktır. Hiç unutmam, bir yönetici pandemi zamanında önemli bir toplantıda daha konuşmasının en başında Stalin'in bir kişinin ölümü trajedi, 10 insanın ölümü dramatik, 1 milyon kişinin ölümü ise istatistiktir dediğinde orada bulunan kişiler üzerinde muazzam bir etki yaratmıştı. Hazırlık özellikle görüşeceğiniz kişilere odaklanmanız durumunda faydalı olacaktır. Gerekirse öncesinde kendi kendinize konuşun ama kimse yokken. Biriyle ilk kez tanışmadan önce ya ortak bir noktamız yoksa ya da ne hakkında konuşacağız gibi endişeli düşünceleriniz olabilir. Neyse ki genellikle iyi bir sohbet başlatmak için gereken tek şeyin yumuşak bir giriş olduğunu göreceksiniz. Başkalarının sizinle konuşmasını sağlamaya yönelik klasik tekniklerden biri yanınızda getirebileceğiniz eski bir cep saati ya da türünün tek örneği bir eşya gibi buzları eriten bir şey bulundurmak olabilir. Bu birinin bunu nereden aldın diye sorması için kapıyı açar. Bir de bakmışsınız ki en iyi arkadaşlar gibi sohbet ediyorsunuz. Ev sahibi sizseniz tanıştırma yaparak ve her kişi hakkında 1 veya 2 ilginç bilgi ekleyerek işleri kolaylaştırabilirsiniz. Bu şekilde herkesin bir devam sorusu sorma ve topu yuvarlamaya başlama şansı vardır. Tanışma gerçekleştikten ve sohbet başladıktan sonra dikkatinizi kişilerin davranışlarına odaklayın. Hiç kimse birisinin sıkıcı ve sonu gelmeyecekmiş gibi görünen bir hikaye anlattığı bir sohbette sıkışıp kalmak istemez. Bu nedenle diğer insanlara bunu yaşatmadığınızdan emin olmak için nasıl konuştuklarına ve yanıt verdiklerine çok dikkat edin. Onların ruh hallerine ve ses tonlarına uymaya çalışın. Herkesin dikkatli ve ilgili olma ihtimali artacaktır. Örneğin gülümsüyorlarsa ve hareketli bir beden dili varsa siz de aynısını yapın. Ya da ortam kasvetli ise ve insanlar sandalyelerinde arkalarına yaslanıyorsa uyum sağlamak için elinizden geleni yapın.
Bir ortama güçlü bir giriş yapmak önemlidir. Bazen iddialı olmak gerekir. Unutmayın, ilk izlenim çok önemli. İçeri girmeden önce kapıda durun ve odayı tarayın. Mekanı inceledikten sonra gülümseyebilir ve içeri adım atabilirsiniz. Bu tür dramatik girişin orada bulunanları etkileyeceği kesindir. İçeri girdikten sonra inisiyatifi ele almalı ve fazla itici olmadan en ilginç kişiye yönelmelisiniz. Ellerinize dikkat edin. İşaret parmağını göstermek gibi bilinç altında tehdit olarak algılanabilecek hareketlerden kaçının. Bunun yerine avuç içlerinizi dışa bakacak şekilde açık ve davetkar bir duruş benimseyin. Dinlemeyi ve diğer kişinin söylediklerini zihninize not almayı unutmayın. Çünkü bunlar daha sonra kullanabilmeniz adına faydalı olacaktır. Not edecekleriniz arasında kişisel ayrıntılar ve onlar için önemli görünen diğer her şey dahildir. Bir sonraki görüşmede bu ayrıntılardan birini gündeme getirerek harika bir izlenim bırakacağınızdan emin olabilirsiniz. Son olarak her şeyin özü biraz da farkındalık. Bazı teknikleri de üzerine koyunca hayatınızda önemli bir fark yaratmanız muhtemel. Videonun başında dile getirdiğim nasıl oluyor da bazıları çok da vasıfları yokken bu kadar öne çıkabiliyor sorusunun cevabı burada bahsedilen tekniklerde yatıyor aslında. Özet mahiyetinde kitaptan son tavsiyeler. İyi alışkanlıkları gözünüzde canlandırın. Bir topluluğa girmeden önce kendinizi gülümserken, göz teması kurarken ve olumlu beden dili uygularken hayal edin. Görselleştirme kendi kendini gerçekleştiren bir kehanet olarak çalışabilir ve toplantınızın iyi geçmesine yardımcı olur. İnsanların kendileri hakkında ortaya koydukları değerli bilgileri hatırlayın. Bir kişiyle konuşmayı bitirir bitirmez kart vizitinin arkasına ilginç bilgiler not alabilirsiniz örneğin. Daha sonra bir sonraki karşılaşmanızda bir veya iki kişisel detaydan bahsederek onları etkileyebilirsiniz. Yani bir şekilde insanlara değerli olduklarını, onları duyduğunuzu, hissettiğinizi göstermeye çalışın. İşte o zaman çiçekler açıyor. Son söz Mevlana'dan. Sesinizi değil, sözünüzü yükseltin. Çiçekleri büyüten yağmurudur, gök gürültüsü değil.